Hiçbir yerde böyle bir şey söylemedim, anlatmadım da. فحطوا أبوك في براد الموتى؟ Canlıyken. Ailem o dönem izin vermezlerdi gibi hissetmiştim oyunculuk yapmaya ya da işte hani شو أصعب شيء مريتي فيه في حياتك؟ ağlama krizine yakalanmıştım ki başkası beni niye sevsin? شو معنى الحب بالنسبة لك؟ Yani bu hayatta en çok eşimi sevdim. Çocuğuma duyduğum aşk بعد ما أنت تروحين كيف تحبين إن ولدك يتذكرك؟ eee, أوكي توني خلصت حواري مع بينار الشخص اللي انتم طالبينه وتعبتوني وصدعتوا راسي نحن نبغى بينار دي ام ايميل دي ام جبنا لكم بينار فسوينا لقاء اتوقع بيعيبكم وايد في لطافه وفي ضحك وفي عفويه وفي صدق وفي عمق وفي انفتاح عاطفي عالي. انا استمتعت مع بينار. انت شو رايك كان في المقابله؟ Exactly. Kesinlikle çok güzel geçti. Herhalde içime ilk defa bir programa bu kadar açtım. O yüzden mutluyum. Teşekkür ederim. Her şey için. حاضرين. فادعمونا، ادعموا القناة، نحن واجبنا دائما نلبي لكم أفضل الحوارات، أفضل القصص الإنسانية، ونبين لكم إن شاء الله حتة صغيرة من الناس اللي متعودين تشوفون بس ولكن من وجهة أخرى. فاللي يحب بينار أتوقع بتحبونها أكثر، واللي ما يعرف بينار إن شاء الله تعرفتوا عليها، فحصلوا صفحاتها على السوشيال ميديا، شوفوا أفلامها، ادعموها وبس. Enjoy the conversation. Okay. Hello, Pinar. Hi, how are you? I will ask you now. I'll ask you in Turkish. I'll say gerçekten nasılsın? Yes. Gerçekten nasılım? Zor bir soru bu. Öncelikle iyiyim. Şükür doluyum. Harika bir ailem ve gerçekten harika bir çocuğum var. Tekrar işime geri döndüm. Bazen yoruluyorum, bazen çok yorgunum. Bazen dünyaya çok takılıp çok üzülüyorum. Fakat elimden hiçbir şey gelmediğini fark ettiğimde bunu nasıl iyileştirebilirim duygusuna kapılıyorum. Eğer iyileştiremiyorsam kendi küçük dünyamda iyi kalmaya çalışıyorum. Ama özetle iyiyim. فلو حياتك الخاصة منيحة ولا زينة هذا اوتوماتيكلي يأثر على حياتك اللي في الشغل؟ Etkiliyor tabii ki. Yani kendi özel hayatında çatlakların olması otomatik diğer insanlarla kurduğun ilişkiyi de etkiliyor. O yüzden kesinlikle. زين يوم مثلا تدخلين الست مال التصوير بس خلينا نقول عندك مشكلة في البيت هل وايد يأثر عليك ولا تقين تفصلين مرة واحدة؟ Yani sette ayırabiliyorum ama ben biraz duygusu yüzüne yansıyan insanlardan olduğumu düşünüyorum. Evet. Mesela aslında çok heyecanlı olduğum için bu kadar enerjiyim şu an. Ama bazen saklamaya çalıştığım tabii ki oluyor ama genelde saklayamıyorum. Saklamayı tercih de etmiyorum bu arada. اوكي. خلينا نسوي ريوايند. طفولة بينار في 3 كلمات. Meraklı, muhalif,
Üçüncüsü ne olurdu? Sevgi dolu. اوكي، مليئة بالحب، يعني اتوقع العائلة كانت عائلة فيها حب في البيت، صح؟ Ee, Yani aile konusu çok hassas bir konu tabii ki. Ama ben kendi içimde galiba çok sevgi dolu biriydim. Ya 5 kardeşiz ama kendimi yalnız hissettiğim çok zamanlar oluyordu. Ee, Yani kendi içimde yarattığım bir sevgi vardı. Ona inanıyorum her zaman. Ailemin de geçmişinden dolayı yaşadığı zorlukları bazen bize yansıttığı zamanlar da oluyordu normal olarak. O yüzden o sevgimi hep paylaşmak, sevgimi aktarabileceğim yerler arıyordum kendi içimde. Atıyorum yani önceden işte birçok sosyal sorumluluk projesinde bulunmaya çalışırdım küçükken de. Sanki başkalarına iyi gelirsem o zaman içimdeki sevgiyi de büyütebilirim gibi hissediyordum. Hala öyle hissediyorum ama kesinlikle çocukken bunu daha yüksek hissediyordum. زين، فهل بينار اقدر اقول ان يمكن الحب ما كان كثير من الخارج في البيت؟ يمكن اللي انا قلته غلط، يمكن يعني انا خمنت انه كان في غياب في الحب، فبينار كانت لازم تحصل اساليب ان هي تحب نفسها، صح؟ Yani ailem sevgiyi öğrenmiş insanlar bence. Kendi anne babası tarafından yeterince sevilmedikleri için sevgiyi bizimle öğrendiklerine inanıyorum. Bence. Çünkü benim annem ve babam çok küçük yaşta evlendiler. Kendilerini büyütemeden bizi büyütmeye çalıştılar. Tabii ki yanlışlar yaptılar. Babam kabul eder, annem kabul eder yaptıkları yanlışları. Ben genelde sadece ana odaklandığım için bugün onlarla harika bir hayatım var. Babam benimle gurur duyuyor, annem de keza öyle. O yüzden biz bence sevgiyi beraber öğrendik. Evet, birbirimizi büyüttük diyebilirim. صح. وقلتي curiosity، يعني الفضول. شو قصدك؟ قلتي فضول، اول كلمة قلتيها فضول. Çünkü gerçekten çok meraklıydım. Nasıl anlatabilirim? Mesela çok kitap okurdum. Böyle biz işte 5 kardeş küçük bir evde büyüdük. Böyle 3 kız aynı odada yaşıyorduk. Küçücük bir odamız vardı. Böyle işte ranzada yatarken ben üst katta yani üst ranzanın üstünde yatardım. Telefon ışığıyla böyle kitap okurdum. Yani sanki böyle dünyanın her türlü hikayesine, bilgisine ulaşmak arzusu vardı hep içimde. O yüzden çok meraklıydım aslında başka hayatlara, başka insanların psikolojilerine. Mesela bizim işte Türkiye'de Tolgan diye bir dansçı var. İşte o zamanlar çok ünlüydü. Ben çok küçüğüm tabii ondan bahsediyorum. İşte onun CD'lerini alır, televizyona takar. O zaman CD takmak vardı. Onu takar, oradan dansları öğrenip işte vals, cha-cha, tango neyse. Hemen gider koşarak okuldakilere öğretir, yapardım. Ya da işte para kazanmak için, 6 yaşlarından falan bahsediyorum. Para kazanmak için işte tiyatro, kendimce bir tiyatro kurmuştum bahçede. Adını da Sevgi Tiyatrosu koymuştum. Şarkısı bile var. Orada işte mahalledeki çocukları toplayıp onlardan bir işte kumpanya, tiyatro oluşturup böyle yine mahalledeki insanları çağırıp onlara gösteriler yapardım. Meraklıydım yani. Farklı biri olmaya meraklıydım bence. هل الفضول اللي كان عندك في طفولتك لين الحين موجود في حياتك؟ Var. Good. Evet. That's good. Bazen kaybediyorum ama var kesinlikle. Farklı yani çocukluğumdan beri bir ortama girdiğimde de yani bir okulda ya da herhangi bir yerde mesela en köşede hiç konuşmayana çekilirim her zaman.
Çünkü zaten konuşan konuşuyordur. O yüzden en köşedekini hemen gidip hayat hikayesini öğrenmeye çalışırım mesela. حلو. Senin işini yapmak istiyorum galiba. صح صح ليش لا؟ بس اللي انا لو ما كنت فضولي ما كنت بسوي اي بي Evet. توكس عشان انا احب الانسان واحب اعرف قصتك انت وقصه مئات الناس تعرفين ف هي حلو كل انسان عنده قصه كل حد عنده فيلم كامل Kesinlikle öyle. تعرفين Katılıyorum. Kesinlikle öyle. وقلتي بينار متمردة ولا تمرد rebellious ليش؟ Muhalif yanım hala var. Eşim çok zorlanıyor o yüzden bazen. Çünkü şimdi yaşadığım bir kültür var ve o kültürün büyüdükçe bana uygun olmadığını ve beni çok kısıtladığını hissettiğim zamanlar oluyordu. O yüzden böyle çok karşı çıkardım. Direnirdim yani. Evet, ablam da ben de bu şey gibiydi. Biraz böyle çocukluğumuz direnişle geçti diyebilirim. Hatta o kadar sinirlenirdim ki böyle kapıyı çeker, camı falan kırardım. Küçükken bence biraz öfkeliydim. Şimdi saklayabiliyorum. Evet. شو أكثر شيء مثلا تتذكرينه يوم كمتمردة؟ Çok galiba sınırdan hoşlanmıyorum. Yani sınır insanın kendisine koyması gereken bir şey. Çünkü zaten Allah seni yaratırken neye inanıyorsan artık içine bir vicdan koymuş. Bir doğruyu yanlışı ayırt edebilecek bir muhakeme yeteneği koymuş. O yüzden başkasının doğrularıyla yaşamak çok bana göre değil. Bence çocukluğumdan beri de değildi. O yüzden çok çatıştığım işte dayımla, amcalarımla, babamla, annemle yeri geldiğinde çok çatıştığım bir sürü hikayem var. Ama hani spesifik olarak belki babamla olanı söyleyebilirim. Ben işte Vatanım Sensin'de oynarken artık kendi evime çıkmak istemiştim. Babam da çıkamazsın, evlenince çıkarsın demişti. Ben de artık senden izin almıyorum babacığım. Ben ayrı eve çıkıyorum deyip evimi ayırmıştım. Babamı çok seviyorum bu arada. هل تحسين انه مفروض ان الولد ولا البنت يوم يوصلون عمر معين يعيشون لوحدهم حتى لو ما تزوجوا؟ Kesinlikle. Kesinlikle inanıyorum. Yani herkesin tek başına yaşama duygusuna erişmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Yani yurt dışında okuma fırsatım olsaydı benim hiç düşünmeden giderdim. Gerçi şimdi oğlumu nasıl bırakacağım bilmiyorum ama. صح. انزين هل صح بينار ان اصولك عربية؟ Evet. آه. Hatta biliyor musun bugün babamı aradım. Dedim ki baba dedim artık şunu netleştirelim. Çünkü bugün kesin dedim soracak. Bana net bir şekilde söyle lütfen dedim. Tabii onların hikayesi çok acıklı. Onlar Beyrut'ta doğuyor, Lübnan'da ve o iç savaş zamanı bugün anlattığımda içim sıkışmıştı hatta. Ya biliyordum ama tekrar duymak kötü hissettirdi. Yani kaba tabirle söyleyeceğim. Orada işte babam yaralanıyor. Çok küçük yani 5-6 yaşlarında sanırım. Sonra bir hastaneye kaldırıyorlar ve dedem babamı bulmaya çalışırken tanıdığı bir doktora soruyor. Babamı morga koymuşlar. Ve gel hani morgdaki çocuklara bak. Eğer tanıyabilirsen oğlunu hani işte iyileştirmeye çalışalım demişler. Yani dedem babamı morgdan alıyor aslında. Ve sonra tekrar işte hayata döndürüyorlar. فحطوا أبوك في براد الموتى؟ Evet. Canlıyken. Yani savaş döneminden bahsediyorum ama.
هي فاهم، بس قصدي ليش كانوا يحطون İç اكيد ابوك مش savaşlarını. الوحيد، اكيد ليش حطوا بعض الناس داخل يعني؟ Çok dinlemek istemedim. Ben çok etkilendiğim için böyle şeylerden مم. şey oluyorum. Yani evet, birçok çocuğu yani yaşama ihtimali daha olası aslında insanları e, hayata döndürmeye çalışıp biraz kötü bir durumdaymış babam. O yüzden hani onu da ilgilenemeyecekleri için öyle bir durum yaşanmış. Babamla annemin hikayesi biraz üzücü. O yüzden yaşadığımda, yani çocukluğumda yaşadığım çoğu zorlukta da hep onları anlamaya... Çünkü onlar da hayatta kendilerince bir yol ilerlediler ve hiçbir imkan tanınmadı onlara. Onlar o imkanı tatmıyorken onlara, yani buna rağmen bizim okumamızı ve iyi bir şekilde büyümemizi sağladılar. O yüzden فيعني انا هسه احاول اتصور هالصورة، صورة يعني اول مرة اسمع شيء، فمعناته في اطفال ماتوا، ولو يدك ما راح يدور ابوك، يعني ابوك كان بيروح بس هو اللي حصله، هو اللي انقذه، صح؟ büyük ihtimalle evet öyleymiş. اوف. Babam bundan rahatsız olmaz diye anlattım ama ben de daha önce bu arada hiçbir yerde böyle bir şey söylemedim, anlatmadım da. Ama çok Türkiye'de çok duyuldu ya. Ben Türk asıllıyım, tabii ki Türk'üm. Ama Mardin'den Beyrut'a, Beyrut'tan sonra tekrar Mardin'e göç ediyorlar. مم. Kökenimizde Araplık var yani. Babamla annem küçükken Arapça konuşuyorlardı. Babaannem rahmetli. Kendisiyle ben de çat pat Arapça konuşmaya çalışırdım. İlk öğrendiğim kelimeler Arapçaydı aslında. Sonra tabii işte hani sonuçta Adana'da doğdum, İstanbul'a taşındık ve İstanbul'da artık tabii hani Türkçe konuşuyorduk ama mesela anneme mama diyorduk. Çünkü hani Arapçada mama, biz anneme öyle sesleniyorduk. Ben küçükken artık böyle bir şeylerin farkına varıyorsun ve hani artık bence bir gruba dahil olmak istiyorsun ve ötekileştirilmek istemiyorsun aslında çocuk aklınla. Biz de 5. katta oturuyorduk. Sırf arkadaşlarım benimle dalga geçmesin diye 5. kata mama diye seslenmektense yukarı çıkar, anneme ne söyleyeceksem söylerdim, aşağı inerdim. مم. هي عشان التنمر عند الأطفال وايد عالي، يعني على كل شيء في تنمر. Sen benden daha tecrübelisin. Bilmiyorum. Yani var tabii ki, tahmin ediyorum. Türkiye'de bir vakıf var, TEGEV diye. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda ben gönüllü eğitmenlik yaptım 4 yıl. Oyunculuğa başladığım zaman da yapmaya çalıştım. Ve böyle oynadığım diyeyim, öğretmenleri değildim ama 4. sınıfa giden çocuklarla, 3. sınıfa giden çocuklarla çok vakit geçirdim. Onu çok görüyordum. Fakat o gördüğüm yani aslında yansıması oluyordu. Mesela atıyorum sınıfta çocuk bir kıza tokat atmıştı. Onu yapma sebebi aslında çocuğun zaten babası tarafından şiddet görüyor olmasıydı. Yani en net şekilde, yani aslında hepimiz anne babalarımızın bir şekilde yansımasıyız duygusunu ilk orada görmüştüm. صح. أنا دائما أقول الأطفال هم انعكاس عن البيت. يعني Katılıyorum. تشوفينه تعرفين البيت، تشوفين الولد تعرفين البيت 100%. Katılıyorum. إيه. Katılıyorum. واحد يقول بليز ثانك يو، يبين ان بيته في اتيكيت وفي تربيه. واحد ما يقول، تعرفين هذا بيت. واحد صوته عالي ويسب كثير، تعرفين انه جاي من البيت. البيت فيه سب وفيه ازعاج. Katılıyorum. Benim ailem Adana'da yaşıyordu. Dedem oradaydı. Adanalılar da güzel küfür ederler. Ve benim de öğrendiğim birkaç güzel küfür vardır Adanalılardan. Adana'yı seviyorum. اوكي. انزين شو اجمل ذكرى لك من طفولتك؟
bence yine o tiyatro olabilir. Bir şey yani sanat sanki hep içimdeydi benim. Yani hiçbir zaman aslında bu yola gireceğimi düşünmedim. Hep ya psikolog olurum diye düşünmüştüm ya da işte hani çok kitap okumayı sevdiğim için edebiyatçı olurum diye düşünmüştüm. Sonrasında belki de bunu hep bastırdığım için zaten hani ailem o dönem izin vermezlerdi gibi hissetmiştim oyunculuk yapmaya ya da işte hani ne bileyim şarkı söylemeye, dans etmeye. Sanırım en mutlu olduğum anlar da işte o tiyatroyu yaptığım ya da işte koroda şarkı söylediğim ya da işte bandodaydım mesela. Bandoda şey gibiydim böyle. Marş çıkartırdım. İşte bütün okulu öğretmeye çalışırdım. En mutlu olduğum zamanlar onlar. اوكي. وشو اصعب ذكرى من طفولتك؟ Anlaşılamama duygusu benim çocukluğumda hissettiğim en kötü duyguydu. Beni anlamıyorsunuz ya da anlaşılamıyorum duygusuydu sanırım. Ya bu bir klişe ama gerçekten insan güçlendiğinde, büyüdüğünde, olgunlaştığında geriye dönüp baktığında yaşadığı bütün travmaların kendisini daha güçlü hissetmesine sebep oluyor kesinlikle. Yani ben hayatta kendimi çok güçlü hissediyorum. Hatta hep söylerim. Yani beni nereye atarsanız atın oradan çıkarım. Yani Amazon olduğuma inanıyorum, bilmiyorum. Bu da benim belki çocukken yaşadığım zorluklardan dolayı olabilir. Yani onlara, o travmalara bazen bir nimet olarak bakıyorum galiba. صح. إذا الواحد عرف يستغل الصدمات لصالحه مش ضده. You use it for you not against you. في ناس يشوفون Katılıyorum. التراما ويحسون انهم ضحايا victims وزعلانين ويدخل الكحول ولا يدخل الادمان ولا يكون مجرم، وفي ناس ياخذ نفس الالم ونفس المشاكل نفس الشيء بس هو يستغله لمصلحة ولا لفيول نفط فيول، انه يدخل يكون ارتست ولا يكون ممثل عجيب ياخذ كل التراما اللي عنده ويستعملها في شيء. ف تشي كل واحد ياخذها بطريقته تعرفين. Kesinlikle katılıyorum. Ve hayatta en sevmediğim insanlardan yani insan yapılarından biri de o sanırım. Kurban psikolojisinde olan insanlara tahammül edemiyorum sanırım. Oyunculuğu ben aslında çünkü benim terapim aslında oyunculuk. Yani ben oynadığım karakterlerle medite oluyorum kesinlikle. Yani hayatta yaşadığım zorluğu da aslında oradan akıtmayı seviyorum. Çünkü konuşmanın şu anlamda konuşmanın ya ben konuşmaya bayılan biriyim burada. Hani her türlü bir bardağın felsefesini bile konuşabiliriz. Sadece şey konuşmasından bahsediyorum. Travmaları konuşalım ama bunun neden benim başıma geldi diye konuşmayalım. Hani tabii ki onu inceleyelim, onun derinine girelim. Ve benim kendi travmalarımı iyileştirme biçimim kesinlikle oyunculuktu. Bir kadının hikayesine girmek, onda kendimi var edebilmek, hayatta tattığım en güzel duygulardan biri kesinlikle. تعرفي في كتاب بيعجبك وايد، مشكلة بس فيه بالفرنسي وبالإنجليزي أظن، بس كتاب صغير دائما أتكلم فيه في المقابلات بس ما أعرف لو قلت حق من الضيوف الأتراك. الكتاب عن الخمس جروح ولا الخمس صدمات ولا التراما اللي الطفل يواجههم في طفولته، وبعدين حسب الجروح عموما من الخمسة على الأقل 2 يكونون جرح يعني big trauma والباقي يعني خفيف، بس يبين لك على كل جرح شو الإنسان ولا شو الإيجو يسوي عشان يحميك من هالجرح. أعطيك مثال. مثلا أول إذا شخص كان يحس بالهجران في طفولته هجران يعني
الأهل انفصلوا ولا الأبو كله مشغول كله في الشغل، الأم غايبة. فهالطفل اللي حس بهالجرح، جرح الهجران abandonment، الرياكشن مال الجرح هذا انه يستوي انسان اعتمادي dependent. يعني تشوفينه يكبر علاقاته كلها سطحية، ما يحب العلاقة الكوميتد والجدية، كلها سطحية عشان ما يبغى حد يهجره. تشوفين انه يبين انه ما يحس، ما عنده vulnerability، ما عنده ينفتح عاطفي، عادي كل شيء تمام. بس اذا حب يستوي dependent، يستوي co-dependent بشكل غير صحي. يعني يكون مع الحبيب وما يخلي وين رايح، وين جاي، شو تسوي، وينك عني. يستوي co-dependent مع هالإنسان. ليش؟ عشان في عقل هالإنسان يفكر إنه إذا هو لصق فيك أنت ما بتهجرينه، عشان الجرح اللي في الطفولة هو الهجران. فأنا أفكر إنه لازم أتشبث بالشخص هذا عشان ما يتركني. بس هالشخص ما يعرف إنه إذا تشبث بزيادة وخنق هالإنسان بيهجره. فنفس الشيء اللي هو خايف منه بيصير عشان أسلوبه في العلاقات. فهذا one of the five يعني. Çok merak ettim. Kitabı çok merak ettim. لا رهيب يعني. أنا بشوف له فيه بالتركي، بس إذا ما في أعطيك بالإنجليزي. واو. Olsun, İngilizcesini evet kesinlikle çok merak ettim. يمكن عندي واحد بس يعني. Kitabın adı ne? Heal your wounds and discover your true self. بس unbelievable. يعني أنت بتعرفين جروحك، أنت بتعرفين جروح زوجك، بتعرفين جروح أمك، بتعرفين جروح بتعرفين كل حد. Benim de böyle kitaplarım var. Şimdinin Gücü diye bir kitap var. Zaten çok popülerdir aslında. عندي قريته. Dört anlaşmayı hep çok okumuşumdur. Eskiden yani aslında zaten işte merak bundan geliyor. Bunu yaşadım. Bunun bendeki etkisi davranışlarıma yansıyor. Ben bunu nasıl çözebilirim? Nasıl yapabilirim? O yüzden kitaplar okumak, işte yani kendimce terapiden bahsetmiyorum. Bilinçaltı terapilerden bahsediyorum. Yani birçok terapide bunun işte NLP, EFT, Access, Reiki, nefes terapisi, ne varsa ne istersen var bende. Hello. Ben de Gabor katıldı programına. Evet ve o programı izledim. Biliyorum izledim. Ve benim radarıma tabii çocuklarla ilgili çok güzel çıkarımlarda bulunduğu için sosyal medyada ilk görmüştüm bazı videolarını. Sonra bazı röportajlarını izledim. Ve beni çok etkileyen, tam olarak anlatamam ama çok etkileyen bir konuya değinmişti. İşte soruyor, aslında soru soruyor karşısındaki röportaj yaptığı kişiye. Neyse, totalinde şunu söylüyor. Travma, sen küçükken yaşadığın travmayı aslında ailene anlatamadığın için travma haline geliyor. Bunu söyleyebilseydin, bu benim suçum değil diyebilseydin ve onu o an iyileştirebilseydin, belki bu zaten travma haline gelmeyecekti. صح. Beni çok etkilemişti. صح. Evet. ولا تنسين الطفل ما عنده الأدوات مرات عشان يعبر عن المشاعر اللي يعيشها، ما يعرف كيف. Evet. فيسوي تانترم ويكسر ويصارخ ولا يدور على الأرض، ما يعرف يقول مثلا I want attention. Ya da susuyor. مينة بيسكت صح. صح. فما يعرف يقول، ما يعرف يوصل. هل في صفة في أهلك كنتي تتمنين تغيرينها يوم كنتي صغيرة؟ ليش تضغطون بوز؟ طلع وايدين منكم وهم يشوفون حلقات بيتوكس يضغطون بوز، وعرفنا هالشيء، فكنت لازم استشير واستفسر ليش تضغطون بوز. فطلع وايدين منكم وهم يشوفون الحلقات يضغطون بوز عشان السؤال اللي أسأله للضيف يبونه هم يجاوبون السؤال ولا يسألون الناس اللي حولهم. فقلنا نحن والفريق من فترة يعني أن نسوي لعبة فيها فوق 70 سؤال، وفي بعد مثل هالداي اللي
يخليكم تعرفون كيف تلعبون وكيف تجاوبون. المهم فقلنا ليش نخلي ونحصر الأسئلة بس للاستوديو الأبيض، ليش ما نطلع خارج الاستوديو، نوصل بيوتكم، نوصل يمعاتكم، طلعاتكم، فتقدرون تغيرون الأجواء من طلعة يمكن مملة مرة واحدة تشوفون فيها أسئلة عميقة وحديث وحوار وأخذ وعطاء. فأتمنى اللعبة تعجبكم، ردود الأفعال جميلة عليها، الرابط على الشاشة وفي الوصف. Tabii ki vardı. Bir kere travmalı olsun olmasın her çocuk anne babasında bir şeyleri değiştirmek ister. Bunu kabul edelim. Ya ben galiba babamla gurur duyuyorum. Çünkü babam, ya anneme de gurur duyuyorum ama babam biraz daha tabii sert olandı. Ve böyle bizim akrabalar çok baskındı bizim üzerimizde. Ben zaten orada çok muhaliftim. Ve babam çok arada kalıyordu. Ve babam bence bir gün karar verdi. Dedi ki benim kızlarım her şeyden ve herkesten daha önemli. Ve o günden beri babam bizim gözümüzün içine sadece aşkla bakıyor ve sadece bizimle gurur duyuyor. Yani aslında büyük değişimi ben değil babam yaptı. اوكي انا قريت بعد في نار ان انت كنتي تفكرين تكونين مغنيه او محاميه او دكتوره نفسيه ودخلتي الطب النفسي واخر شيء استويتي ممثله. كيف وصلتي للتمثيل؟ Hayır. Psikolog good. başlamadım. Aslında reklamcılık okurken 2. sınıfta اوكي evet ben aslında oyuncu olmak istemiyordum. Yani dış görünüşümle ilgili herhangi bir şey yapmak istemiyordum. Çok muhalif biriydim. Çok idealistim. Yani şeydim böyle gerçekten hani o kafa açan kız var ya. Bilir misin onu? O kişi bendim bence. Yani şeydim yani çok doğrucuydum. İşte çok okumaktan da gelen bir şey o bence. Eğlencesini kaçırabiliyordum o hikayenin. O yüzden de dış görünüşümle ilgili bir şey yapmak sanki çok bana kendimi değersiz hissettirecekti gibi düşünüyordum. O yüzden reklamcılık okudum. Fakat biraz etrafımdakilerin yönlendirmesiyle işte bir ajansa kaydoldum ve oradan böyle ilk audition'ım oldu. Böyle yavaş yavaş çıkmaya başladı. Ama böyle oyunculuk hayaliyle yanıp tutuşan bir şekilde başlamadım aslında sektöre. Hep içimde vardı. Çocukluğumda hep kendimi atıyorum bir filmin içerisinde ya da bir dans ederken, şarkı söylerken hayal ediyordum. Ama bence bunu söylemeye cesaretim yoktu. Yani buna inanıyorum. متى آخر مرة سويتي شيء لأول مرة؟ Soruyu anlamadım galiba. İlginç bir soru. En son bir şeyi. Çocuktan sonra mı yoksa genel olarak son zamanlarda olan bir şey mi acaba? حتى يقدر يكون أكلة جديدة، يقدر يكون هالمقابلة، بس الحين ما يصير تقولي هالمقابلة، خلاص أنا أعطيتك. Bu evet يقدر evet. يكون Soruyu geçiştirmeye çalışıyor. Bu röportaj. Yani kendini anlatmayı seven biriyim aslında. Ama sınırlı yerlerde ya da anlatmayı tercih etmiyorum. Çünkü bazen özellikle sosyal medyanın varlığıyla beraber söylediğin her türlü cümle başka yerlere çekildiği için öncesinde tabii ki bu durumu takıyordum. Artık yani dünyada milyonlarca insan varsa milyonlarca fikir var. Her insanın fikri herkese zaten uyumlanamaz. O yüzden bu röportaj benim için büyük bir ilk. Evet. نايس ثانكس. في مثل عربي وايد احبه انا ويقول ارضاء الناس غاية لا تدرك. ف you can't.
Kesinlikle katılıyorum. إيه. إيه. Çünkü sen pizza değilsin. صح صح. في ناس يحطون باينابل على البيتزا، انا ما افهم باينابل على البيتزا، ما افهمها بعد. Ben de في sevmiyorum bu arada. غريب. في ذاك اليوم اشوف فيديو على الانستغرام يقول a friend، لا اغنيه، a friend to all is a friend to none. Katılıyorum. Katılıyorum. تعرفين لما تشوفين حد مع كل حد اوكي، معناته مش انسان يونيك، مش انسان صادق مع نفسه، عشان مستحيل لو انت صادق مع نفسك تتوالم مع كل حد، تتوالم مع الطيب والمنافق، يعني تتوالم مع كل حد، مستحيل مستحيل. Evet ya yani kibar olduğunda evet çoğu insan tarafından sevilebilirsin. Kesinlikle ya bu ekibin inanılmaz kibar ve tatlı. Hani onların sevilmeme ihtimali yok gibi düşünüyorum. Biriyle ters düşmezsen. Kendim için de öyle düşünüyorum. Ama işte ben de senin söylediğin şeye çok katılıyorum. Hani çok insan az insan derler. Yani kim demiş bilmiyorum ama bizde öyle derler. O yüzden hiç çok insanım yok. Hatta sektörden çok yok denecek kadar az arkadaşım var. Çünkü benim işte eşim var, kız kardeşlerim var. Yani ben galiba kendimle kalmayı çok seven biriyim. Evet. عجيب. Farklı çünkü evet aynı insan, yani o circle'dan hoşlanmıyorum. Yani işte çok parti insanı da hiçbir zaman olmadım. Derin muhabbeti sabaha kadar konuşabilirim. Evet. O small talk asla hoşlanmıyorum. Yani hani mesela nefs değil mi? Event'te nefs karşılaşıyorsun. Ne haber, ne haber? İyi abi, iyi abi. إيه. Bitti. Yani o yüzden انا مستحيل بينار تروحين في ايفنت وتشوفيني وبتحصلين سمول توك ولا كلام سطحي في دائرتي، انا مستحيل، عشان أيوة. دائما اغيره. ما احب كلام وين سافرت، كيف الجو في دبي، يعني تعرفين نو يعني انت ما يهمك انا شو اقول، وانا ما يهمني شو تقول، عشان الكلام بس هوا، كلام فاضي. بس لو اسالك مثلا سؤال مثلا شو احلى شيء تشتغلين عليه هالسنه، اوكي الحين عندنا موضوع، عشان انت تقول انس عندي مسلسل كذا كذا كذا، وديت ولدي سافرت معاه، اوكي الحين عندنا سالفه. بس في الاسئله السخيفه اللي السمول توك، عشان شي انا في الايفنت تحصليني معروف يعني ماكسيموم يمكن ساعه وطالع، ما احب اصير وايد. ben gitmiyorum bile düşün. احسن احسن. Ama o da işte, ama bununla barıştım bu arada. Hani gitmiyorum. Çok minimum düzeyde zaten bir şeylere katılıyorum. Ama bununla barıştım. Çünkü bu da hayat yani. Hani herkesle derin konuşamazsın. Geçen arkadaşlarımızla şeyi konuşuyorduk işte. Hani ölümü bilsen, ondan sonra iyi kötü ayırt edebilsen, dedim ki hayat zıttıyla var. Yani hayat zıttıyla varken yani herkesin çok derin konuştuğu bir yer çok sıkıcı olabilirdi. O yüzden zaten صح. elektrik diye bir şey var. İnsan seçiyorsun. Diyorum ya hani ya herkesin çok sevdiği birini genelde ben sevemiyorum mesela. Neden olduğunu bilmiyorum. Anlaşamayabilirim o kişiyle. Çok iyi, çok iyi. Ben Akrep burcuyum hissediyorum. Yani bazen şey oluyorum yani iyi ama bir şey hissediyorum ve hani hissettiğimde de o kişiyle eğer iletişim kurmak istemiyorsam kurmuyorum artık. Büyümek bence böyle bir şey zaten. صح. Ama diğer türlü şeyde karşı değilim yani. Çünkü hayat yani. Şimdi seninle de ilk tanıştığımızda sana çok derin bir soru soramam. Çünkü ilk kez tanışıyoruz. Bu program zaten bu yani. O yüzden bunu konuşabiliyoruz. Ama ilk kez eventte tanıştığım birine gerçekten nasılsın diye sorsam deli herhalde diye düşünürler. Bence. الفولنربيلتي او الانفتاح العاطفي له وقته ومكانه. يعني ما تروحين السوبر ماركت Katılıyorum. وتروحين عند الكاشير وتقولين له have you been depressed before؟ يعني
غريب. يعني شو بتقولين حق الكاشير انت مكتئب؟ مش مكانه. بس يمكن لو انت لستي مع صديقتك وتقولين شو احس هالسنه النور اللي فيك خف، احس ان انت مش على بعضك، هني الانفتاح العاطفي يقدر، مش غريب. يعني انت تعطيني شيء وانا اعطيك شيء، ومعناته صداقتنا الحين استوت اعمق، عشان انا قلت لك شيء ما اقول حق كل حد، وانت قلتي لي شيء ما قلتي حق كل حد، فالحين صداقتنا استوت اعمق. فليه مكانه، لا وقت مناسب وشكل مناسب ووقت مناسب يعني. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bazen tam tersi oluyor. Bazen arkadaşının zaten neye şikayet edeceğini bildiğin için nasılsın diye sormuyor. Ama kasiyere sorabilirim. Çünkü merak ediyorum. Gözünde eğer bir hüzün gördüysem kasiyere iyi misin diye sorabilirim. Ama arkadaşım bana defalarca aynı şikayette bulunmaya devam ederse ignore ederim. ولا شو كلامك صح. في مرات اللمسة اللي يمكن عشان الكلام اللي قلته مش Evet. 100% صح، ولا شيء أقوله 100% صح أصلا. بس يعني مرات تكونين مثلا في أوبر وتحسين أن الشخص يمكن بس يباله تقولين له ها شو الأخبار، كيف العائلة، وتشوفين يطلع كل شيء، تحسين كان يدور إنسان بس يسأله بس. Evet. فمرات صح كلامك، يعني لازم الواحد في ناس يحتاجون بس حضن ولا كلمة زينة، ولا تقولي ما شاء الله شكلك وايد حلو اليوم وشعرك وايد حلو، وهو يمكن كان يحتاج هالكلمة الحلوة، تعرفين؟ Katılıyorum. Biliyor musun ben terapiye başladım ve neyi fark ettim? Benim aslında en değer verdiğim şey değer görmekmiş. Ben insanların ne söylediğiyle ilgilenmiyorum diyordum ama terapiden hemen sonra işte eşime. Çünkü terapi yapıyorum ve diyorum ki ben bunların hepsini zaten biliyorum. Öyle ukala bir tarafım var. Ve böyle eşime koşarak dedim ki şimdi anladım dedim. Yani ben aslında destek ve değer gördüğümde kendimi karşındakine karşı daha iyi hissediyorum. Mesela eşim çocuğa bakıyor şu an ve sonuçta ben işimi yapıyorum. Buraya geldim. Aslında beni destekliyor. Ve onun beni destekliyor ya da değer gösteriyor oluşu da benim için öyle. Bir yabancı için de öyle. Yani ben çok güzelsinden etkilenen biri değilim kesinlikle. Ama o da harika bir cümle. Ama gerçekten oynadığım karakterden etkilendiğini hissedersem bu beni çok etkiliyor. Çünkü beni gerçekten değerli hissettiriyor. O yüzden hani yabancı yani ama çok yani 20 yıllık arkadaşlarımın söylediği bir cümle bazen etkileyemeyebiliyor. Galiba ben o yüzden hayatta insanları seçerken şey yapamıyorum. Hani bu benim çok yakınım ama o değil. Görünmeyeni görmeyi seviyorum. Belki bir oyun gibi bu. Belki bu benim zaten oyunculuğumla alakalı. هي الوعي اللي عندك وايد عالي. بس تعرفين انا بعد احب اقرا واحب مشكله مرات الوعي الاويرنس ذا كيرس، هي يعني لعنه، عشان تشوفين وايد اشياء تقرين بين السطور. يعني مثلا في مره حد قال يوم حد يكلمك اسال نفسك ليش ياس يقول لك الكلام اللي ياس يقول لك، وشو هو حاب انت تفكر عنه. مثلا انت تسلمين على واحد يقول لك انا CEO مال هالشركه وعندي 4 سيارات، انت بس قلتي السلام عليكم وهو قال لك انا CEO وعندي 4 سيارات، فانت تقولين ليش اصلا انا ما سالت شو السياره عندك ولا وين تشتغل، بس هو ما شاء الله جاهز قال انا CEO وعندي 4 سيارات. اوكي، معناته هو ياخذ قيمته مربوطه بالمنصب ماله وبالسياره، ويفكر ان انت لو قال لك هالكلام انت بتقولين واو انت ما تعرفين. فتشوفي بس هني فهمتي ليش قال. بس لو ما تسالين نفسك ليش يقول هالكلام انس، وشو يباني افكر، هني تبدين تحلين تقرين بين السطور. Kesinlikle katılıyorum. Evet. Yani aslında artık
şöyle analiz etmekten çıkıyorsun çünkü o kendiyle ilgili çok büyük bir şey söylemiş oluyor. Merhaba ben CEO'yum ve benim 4 arabam var dediğinde işte mesela artık onu merak etmiyorum. Çünkü benim merak edeceğim bir profil olmuyor. Ben de mesela oyunculukta bir sahne okuduğumda yazılmayanı oynamaya çalışıyorum. Çünkü o daha çekici geliyor. Yani çünkü seninle şimdi ben mesela dedim ya işte geldiğimde aslında çok heyecanlıydım. Ama ne yaptım? Çok konuştum. Aslında bir şeyi saklamaya çalıştım. Heyecanımı saklamaya çalıştım. Bence ya insanı okumak ya da işte benim işimin zaten en harika tarafı o. Ben bir senaryo okurken ya da sahne okurken neyin yazılmadığı ya da yazılmayan duyguları oynamaya çalışıyorum kendimce. حلو. اوكي. شو معنى الحب بالنسبة لك؟ Aşk benim için ne anlama geliyor? Ee, bence aşk olmadan dünya çok tatsız bir yer oluyor. Kesinlikle benim için. Yani bir kelimeyi anlamlandırmak ya da ona bir tanım koymak hiç benlik bir şey değil. Yani aşk bazen böyle dergilerde sorarlar aşk nedir? Bilmiyorum. Yani kelime anlamını bilmiyorum ama hissettirdiği şeyi biliyorum. Ve bu sürekli değişen bir şey. Yani sevgilime duyduğum aşk çok yüksekti ve o benim eşim oldu. Eşim olduktan sonra başka bir yere evrildi aşkım. Çocuğuma duyduğum aşk, ben çocuğumu doğurdum, elime verdiler. Çünkü şuna da okeydim. O anda aşk hissetmeyebilirim. O çok bilmediğim bir duygu. Yani bilmediğim bir duygu üzerinden böyle hissedeceğim diyemiyorum. Ya Kaan'la mesela bir eşim Kaan'la bir şey tartıştığımızda işte böyle bilmiyorum. Ne hissedeceğimi bilmiyorum Kaan'cığım diyorum mesela. Yani çocuğumu bana verdiklerinde hissettiğim aşk beni aynı zamanda çok yaraladı mesela. O yüzden lohusalığımın ilk 10 günü çok böyle zordu benim için. Çünkü çok yüksek bir şey hissettim. O çok yüksek duygu aynı zamanda bana çok büyük bir kaygı, çok büyük bir korku olarak sirayet etti. Ama ben bir insana o kadar yüksek bir aşk, sağlıksız bir aşk hissetmedim bence. Yani bu hayatta en çok eşimi sevdim. Ama eşime duyduğum aşk da benim sağlıklıydı. Bence ilk Fiko'ya duyduğum, ismi Fikret ama biz Fiko diyoruz. Fiko'ya duyduğum aşk ilk 10 gün biraz tehlikeliydi. تعرفين بعد تفكرين فيها الحب مربوط بالخوف اوتوماتيك. Katılıyorum. يعني كل ما تحبين حد اكثر تخافين اكثر عليه تعرفين ويقول لك الطفل مثل قلبك يمشي على الارض. Yani sana yani sorumluluk almayı seven ama aynı zamanda sorumluluktan kaçan biriyim aslında. Yani bağ kurmakla ilgili derdim var genel olarak hani. Diyorum ya bunu başarabilen tek kişi eşim oldu. Kendisinde hem şeytan tüyü olduğu için hem de gerçekten biz yani o da çok derin biri ve hani bence bu galiba çok değerli bir şey. Yani zaten hayatta tanıştığın partneri olduğun insanla hep şey hissi vardır yani sanki yıllar öncesinden tanıyormuşum hissi de bence aynı şey. Yine soruyu unuttum Manas. سألتك عن الحب مفهوم الحب ودخلنا في Evet, aşk benim için çocuğumdan önce dengeli, gerçekten hani hissedebildiğim duygularken çocuğumdan sonra başka bir yere evrildi diyebilirim. لو قلت لك ترسمين ارسمي لي اسم ولدك فكرة. Evet. اوكي
ارسمي لي رسمة تعبر عن حبك لفكرة. لو هي رسمة، شو الرسمة؟ Neyi çizerim? Oh, sorry. Bilmiyorum, deniz geldi gözüme. Hmm. Denizin içinde, evet, deniz çizerdim. Hmm. Ve sonsuzluktan dolayı herhalde. Hmm. Yani çocuk büyütmek sen benden daha iyi biliyorsun. Ben çok başındayım ama çok korkutucu bir şey bence. Yani bu kadar milyonlarca insanın yaptığı bir şeyin bu kadar korkutucu olmasını beklemiyordum. Belki hala bir tık lost olduğum için olabilir. Yani hem sonsuz bir denizde gibi hissetsin, düşünceleri yani sınırsız olsun istiyorum. Hem de her zaman sınırlarını bilen biri olsun istiyorum. Yani tamamen çelişkili bir şey bence. Şu zamana kadar benim deneyimlediğim çocuğa dair. أحس يوم يبتي البيبي كنتي متلخبطة في حياتك وما توقعتي هالانفجار من العواطف. أحس شي. Duygulardan kaçan biriyim çünkü. Duyguları dediğim gibi Wow. karakterin içerisinde yansıtabilirim ama çok büyük duygulardan kaçan biriydim bence. Ve bana şok oldu. Bir anda çocuğuma bu kadar yüksek bir şey hissediyor olmam. Ve böyle gerçekten böyle çok başlarda çok ağladığımı biliyorum. Çocuğuma bakıp ben bu çocuğa nasıl bakacağım duygusuyla. Aslında beklenmediği istiyorum hep hayatta. Onu seviyorum. Ama yine de herhalde beklenmediği de bir şekilde kontrol mü etmek istiyorum. Bu da benim kendimle ilgili çeliştiğim ve hani ama zaten hayat böyle olduğu için benim çok uzun yıllar, şimdi Fiko var telefonumun ekranında ama çok uzun yıllar Heraklitos'un bir kitabı vardı. İlk sayfasında kendimi aradım. Sadece kendimi aradım yazıyor. Onun fotoğrafını çekmiştim ve çok uzun yıllar telefonumun ekranında kendimi aradım cümlesi vardı. هي مبين مبين شخصيتك Amanın فينا. bu programdan sonra ne olacak? لا أحس مقابلة حلوة. وأتوقع الناس أوكي. من الناس إن شاء الله مستمتعين معنا. هل الزواج سهل أو صعب؟ Kimin olduğuna bağlı. Tartıştığında da karşıt farklı görüşlerde olsan da bir gün hata da yapsan karşındakinin seni anlayabilme kapasitesi varsa evlilik harika bir yolculuk. Çünkü birbirini büyütüyorsun ve hayatta her zaman ben hayatım boyunca kimseye omzumu yaslamadım. Yani her şeyi hep kendim yaptım. Ya da birine bir şeyi emanet etmek, bırakmak, kendini bırakmak ne demek bilmiyordum. Kaan onu benden zorla aldı. Çünkü bu çok eril bir enerji dedi ve onu benden aldı. O yükü benden aldığı için onunla olmak bana hayatta çok daha konforlu hissettiriyor. Ya da işte mesela buradan çıktığımda yine onu arayacağım ve diyeceğim ki böyle böyle geçti, böyle böyle oldu. Yani yine onunla konuşacağım. Hayatta öyle birinin varlığını bilmek bence güzel. Bence bir ilişkide saygı zaten hani konuşmaya gerek yok. En önemli şey her zaman o çerçevede kalmak bir ilişkiyi ayakta tutan şey diye düşünüyorum. كان
Good job. Good job. هل أنت أم زينة؟ İyi bir anne olmaya çalışıyorum. Bazen fazla yaptığım şeyler oluyor bence. Onu bulmak için aslında terapiye başladım. Yani çok hep dedim ya bilinçaltı çalıştım ve hayatım boyunca bana hep nefes terapisi çok iyi geldi. Çünkü nefesin iyileştirici gücüne inanıyorum. Fakat bu sefer kelimelere ihtiyacım var dedim. Çünkü bazen çok sıkıştığım yerlerde yani kolay olmuyor. Bir de çok yardımcımız yoktu bizim. Kaan'la bakıyoruz aslında Fiko'ya. Hani bu meziyet olarak söylemiyorum. Zaten böyle yani doğası bu ama bazen çok sıkıştığım ve öfkelendiğim yerler oluyor. Normal ama orada sıkışmış bir şey var bence diyorum. O yüzden onu bulmam gerekiyor. Ama iyi bir anne olmaya çalışıyorum. ما دامك تبحثين بتلقين. تعرفين أنت قلتي أنا ما حصلت الجواب للحين بس أصير عند الدكتور النفسي مرة في الأسبوع. معناته خلاص أنت تسوين اللي مفروض تسوين. الحين يمكن في غبار وغيوم وضباب والموضوع مش واضح بس الغيوم تروح بعد ما تقول أوكي كليك. Katılıyorum. Zaten evet bir şeyi bulman için önce arıyor olman gerekiyor. Yani hayatta hiçbir zaman sonuca odaklanmadım. Hep yolculuğa odaklandım. Yani yolda hangi durağa uğradığım, başıma neyin geldiği, ne yaşadığımla daha çok ilgileniyorum. أكيد. كريم عطني الكرت الأبيض للجمهور غيرناه لأبيض الآن. Bir de birazcık şeyi kısabilirler Tuku. mi? Dondum ayol. إيه. سوي الAC Yeah, please. لس. هم قالوا لي أنت كنتي حرانة عشان شي سووا بارد. Biliyorum. Hatta- Sonra yaptığım hatanın farkına vardım. Ama çok derin konuşuyorduk. صح. أوكي. Herhalde en çok gülen kişi ben miydim acaba? جوك لطيف. عندك طاقة حلوة. Ha, teşekkür ederim. Sağ olun. أوكي يا بينار. أنت قلتي إن كل شيء كنتي تسوينه صح يوم كنتي صغيرة وبعد هذا تكلمنا عنه سكيب. أوكي. هذا حلو. يوم كنتي صغيرة أنا قريت يوم كنتي صغيرة يوم كنتي تزعلين ولا تتضايقين كنتي تنعزلين. اليوم البينار اللي موجود اليوم يوم تزعلين ولا تتألمين شو تسوين؟ Susuyorum. نفس الطفلة ولا غير؟ Zaten sıkıştığın yer o oluyor. Yani çocuğun olduğunda ben kötü hissediyorum deyip kapıyı çekip kapatamıyorsun. Yani sıkıştığın taraf o çocukta. Çünkü eşinle tartıştığında konuşmak istemiyorum deyip odaya gidip kendini izole edebiliyorsun. Ama şimdi emzirdiğim bir çocuğa şu an konuşmak istemiyorum. Fikocuğum diyemiyorum. Yani benim için alanın ne kadar önemli olduğunu keşfettim ben aslında Fiko'dan sonra. Ya ben meğer alanlarımı çok severmişim. Çünkü bizim 4. yılımız artık Kaan'la ve ikimiz de alan severiz. O üst katta kendi odasında takılır akşamları. Ben kendim takılırım. Hani arada buluşuruz, sohbet ederiz. İşte sonra o tekrar odasına çıkar. Ben takılırım. Biraz alan seven biriyim sanırım. اوكي. قريت ان انت قلتي ان you are a moment oriented person وتحبين تعيشين اللحظة. شو قصدك؟ İşte bundan bahsediyorum. Ben normalde
benim sana anlattığım hikayeyi. Yani aslında tabii ki bu bir kameralar var burada diyorum ya hani ama normalde bu zaten programın formatı bu. Ama ben seninle burada yeni tanışıyor olsaydım ve senden o enerjiyi almış olsaydım o an sana bütün hayatımı anlatabilirdim. Ama 20 yıllık arkadaşlarımın hiç bilmediği hikayeler var. Anda olmaktan kastım bu. Çünkü başıma ne zaman iyi bir şey gelse anda olduğum için geldi. Mesela eşimle tanışma hikayem de öyleydi. Yani ben çok çok gerçekten böyle çok yorulduğum ve artık iyi hissetmediğim bir dönemdeydim çalışmaktan. Ve işte aile dizimini önerdi biri bana. Ben de aile dizimini biliyor musun? عارف. Aile dizimine gittim birine ve bana dedi ki sana şu an yapamam dedi. Neden? Çünkü çok karışırsın dedi. Tamam dedim. Sonra çıktım ve ben ağlamaya başladım. Çünkü sevmek ve sevilmek istiyorum diye ağlamaya başladım. Ve o gün bir arkadaşımızın doğum gününe aslında çok böyle gerçekten çok içime kapandığım ve asosyal olduğum bir dönemde arkadaşımızın doğum gününe gittim. Ve orada eşimle tanıştım. Yani sevmek ve sevilmek istiyorum cümlesini kurduğumun akşamında eşimle tanıştım. Ve benim hayatımda kendimi gerçekten görebildiğim zamanlarda bazen çünkü insan bence kendinin farkında olmuyor. Özellikle yani kafanı karıştıran, kendinle olan bağı koparan çok şey yaşıyorsun hayatta. Kendimle gerçekten bağ kurduğum zamanlarda söylediğim her şeyin olduğunu görüyorum. Zaten inanıyorum kelimelere, yani kuantum kelimeler, rezonans kanunu hepsine inanıyorum. O yüzden ana çok güveniyorum. Çok konuştum. لا Okey. اذا ما بتتكلمين وايد في Biliyorum, ديتوكس وين biliyorum. بتتكلمين؟ لازم تفتحي. Aynen o yüzden de programına katıldım. صح. ليش مهم عندك انك تنتصرين على مخاوفك؟ Çünkü ayağına takılıyorlar hayatta. Yani yani şey gibi düşün. Yolda ilerlerken bir çakıl taşına takılıyorsan çakıl taşını oradan alıyor olman gerekiyor. Onu alıp kenara koyup öyle devam ediyorsun hayatına. O yüzden hani o bana yardımcı olmayacak ya da beni büyütmeyecek herhangi bir korkum olsun istemiyorum. حلو. اوكي، شو الصوت اللي في عقلك؟ شو صوته؟ كيف يكلمك؟ وشو يقول لك؟ İçimdeki ses benimle maalesef eleştirel konuşuyor daha çok. Kendisini eğitmeye çalışıyorum. Son zamanlarda daha iyi. Fena iş çıkarmıyor. Ama yani içimdeki sesi susturabildiğimde daha akışta bir hayat yaşadığımı düşünüyorum mesela. Yine bir terapide, nefes terapisinde böyle içimdeki ses işte onu böyle ağlamaya başlamış, ağlama krizine yakalanmıştım. Ben kendimi sevmiyorum ki başkası beni niye sevsin? Yani çünkü o içimdeki ses yani işte yaşadığım şeyler doğrultusunda o içimdeki sesi kontrol edemiyordum bir dönem. Şimdi daha iyi olduğunu düşünüyorum. Takmamaya başladığında. Bence o yüzden zorluk insanı büyütüyor. İşte diyorum ya dışarıdan nasıl göründüğümle ilgilendiğimde ya da işte hani o linçleyen insanları dikkate alsan içindeki sesle beraber ortak oluyor ve üstüne geliyorlar. O zaman da işte zaten hani psikolojim bozuluyor. Ne zaman o tarafı yaptığım şeyden eminsem o tarafı susturmayı başardım. İçimdeki ses de bence buna eşlik etti.
تعرفين البولي المتنمر متى التنمر ما يشتغل؟ يوم انت ما تتاثرين. شو قصدي؟ خلينا نقول اذوني وايد كبيره وانا عمري 10 سنين، اوكي؟ ويجي واحد يقول لي اوه شوف اذونك اذون الفيل وانا عمري 10، واقول له ايه احب انا الفيل وايد حلو. خلاص بس اذا قلت له لا شو قصدك اذوني مثل الفيل؟ لا اذوني مو مثل الفيل. يقول لا اذونك مثل الفيل. اقول لا اذوني. الحين يعرف انه هو عنده سلطه علي، فيجلس يقول لي وكل مره يشوفني يقول اذون الفيل ها مثلا، زين؟ فهني يستوي التنمر. بس من اول مره يقول لي اذون الفيل اقول اذون الفيل، حتى يوم انا اشوفه اليوم الثاني يقول اذون الفيل ترى. خلاص. فيوم الصوت اللي في عقلك يعرف انه عنده اثر عليك يزيد الفوليوم، يزيد. بس تقولين مثلا يقول لك اليوم انت طاقتك تعبانه، اليوم عسيت بتكونين فاشله، اصلا شكلك مش حلو اليوم ولا بتعرفين تمثلين، والناس بيبين ان انت اصلا ممثله فاشله، وانت تقولين هي اصلا الممثلين ولا واحد يمثل دائما تمام، مرات اوكي مرات مش اوكي، بس يمكن اليوم مش اوكي. الصوت بوب. Evet. تعرفين؟ Kesinlikle katılıyorum. Hatta geçen gün bir oyuncu arkadaşıma bunu söyledim. Sosyal medyada yine işte linç yiyordu ve kendisine dedim ki bak dedim röportajlarında da bunu söylüyorsun. Bu beni çok etkiliyor, bu beni çok etkiliyor. Senin çok etkilendiğini bilen insanlar bilinç altında bir yerde aslında bunu bilerek yapmıyor. Bu psikolojide böyle. Senin o alana açık olduğunu keşfettiği için o alanına sızmaya devam ediyorlar. Halbuki sen bunun seni etkilemesine izin vermesen zaten ortada öyle bir problem kalmayacak. صح. الوالدة اليوم تقول لي على التلفون، وهي تعلمت أظن من الدكتورة النفسية مالتها، قالت لها don't let people live rent free in your brain. انت منو؟ انت مش انسان مهم ان انا اعطيك بنت هاوس ولا شقه 1 بدروم ولا 2 بدروم ولا 3 بدروم. ليش اعطيك مساحه في مخي؟ سوري، انت مش ابوي مش امي مش زوج مش زوجه مش حبيب مش صديقي مش الكوليج مالي. اعطيك فري سبيس في مخي عشان انت كتبت لي كومنت؟ نو. انا احب عقلي واحب مخي، فانا اقول اوكي هذا رايك بس ما بخليك في مخي. Katılıyorum kesinlikle. Ben de bayılırım tartışmaya bu arada. Farklı görüşler olsun, sen bana bir şey söyle, ben sana bir şey söyleyeyim. Ama ben orada cebime alacak bir şey var mı yoksa bay bay. Katılıyorum. Ama bu da galiba büyüdükçe gelen bir şey. Yani bunu 18 yaşında yaşayan biri var mıdır bilmiyorum. صح. Ama o da 18 yaşın getirdiği bir şey ya zaten. Hani ben o yüzden diyorum yani zorluğun insanı büyüttüğünü tabii ki hepimiz zorbalandık yani. Zorbalandığım zamanlarda neden zorbalandım dediğim zamanlar da oldu. Ama şimdi işte buradan baktığında hani evet bu yaş bunu böyle hissediyordum ama bu yaş buna izin vermiyorum diyorsun. İnsanlar zaten büyüdükçe o yüzden hayır demeyi daha kolay başarıyorlar bence. صح 100%. إذا افتراضيا إذا بينار تقدر تدرس كل طفل في العالم درس واحد فقط، شو بتدرسين كل طفل في العالم؟ Oyunculuk. صدق. Tabii başkaları olabilme hayali sunuyorsun. Ondan sonra yaratıcı olabilme. Yani sanatla ilgili bir şey öğretmek isterdim. Hani sanat dersi diyeyim. Hayal gücüne çok değer veriyorum. Ya çünkü zaten başarılı işte sen yaptın işte Bill Gates'le yaptın. Yani başarılı olan insanlar zaten hayal gücünü geniş tuttuğu için oluyor ya. Yani mesela bizim böyle işte 5 yakın arkadaştık lisede.
Ve böyle bir kitap yapmışız. Çok komik. Gelecekteki sevgilimiz bunu görecekmiş. Bu kitabı görecekmiş ve bizim hakkımızda. nice. Tabii lise 1'deydik. Ve biz oraya o gün ne düşünüyorsak onu yazıyorduk. Ben yine çok muhalifim. Şöyle şeyler yazmışım. İmkansız kelimesinden nefret ediyorum. Bu insanlar neden birbirini kısıtlamaya çalışıyor? Zaten başarılı olan insanlar imkansız kelimesine karşı durdukları için başarılı olmuşlar gibi bir sürü cümle kurmuştum. O yüzden hayal gücü bence önemli. إذا حطيتك رسالة فيها تاريخ وفاتك تفتحينها ولا لا؟ Ben çok meraklıyım ya, kesin açardım. Ama açmak istemem. Ya öleceğini bilmek çok korkunç bir his bence. Ha. 3 gün önce de cümleyi hatırlamıyorum. Buda'nın lafıydı ama hatırlamıyorum. Ama ölmeyecek gibi yaşıyoruzla ilgili bir cümleydi aslında Buda'nın. Ölmeyecek gibi yaşamak bence bana kendimi daha safe hissettiriyor. Bilmekten hoşlanmıyorum sanırım. Bilmediğim zaten daha heyecanlı ama bilmek bana kendimi daha iyi hissettirmezdi. أوكي، إذا عندك القدرة إن تختارين صفة واحدة مهمة في الإنسان وأنتي ماشية في المول ولا أي مكان تشوفين الصفة اللي مهمة عندك وتشوفين من 0 ل 10 كم عندهم من هالصفة. فهمتي؟ شو الصفة اللي بتختارينها؟ Bir daha sorabilir misin? Çok anlayamadım. Tercümeden anlamadım. هو سؤال صعب، سؤال صعب أصلا حتى لو تفهمين تمام. يعني. Tamam. لو نقدر مثلا أنا أقول الكرم عندي وايد شيء مثلا فتخيلي عندي القدرة إن أشوف كل شخص أشوف الكرم وكم عنده كرم. لو تقدرين Dürüstlük. الصدق Yani. أوكي. Neden bu kadar takıntılı da değilim, yani takıntılıyım bilmiyorum. Önceden patavatsız derecede dürüsttüm mesela. Sonra büyüdükçe biraz böyle evet, yani birinin filmini beğenmiyorsam, işte galaya gidiyorsun ve film izliyorsun ve aslında yönetmeni hiç arkadaşın değil ama sana fikrini soruyor. Yani çok beğenemedim deyip hani fikirlerimi sunuyorum. Ve işte yine eşim hani ne gerek var diyor. Tanımıyorsun bile. Sakin ol diyor. Herkese her şeyi söyleyebilirmişim gibi hissediyordum. Bir tık geri çektim ama bu benim, yani buradan da çıkamam. O yüzden ara ara güzel potlarım oluyor. نفس المشكلة. نفس المشكلة. بس يعني تعلمت إن في أساليب، في الصراحة الوقاحة اللي هذه ما في فن. Evet. بس مثلا أقدر أشوف شخص متين ومش صحي وأقول له واو كيف أنت متين أنت دب، Yok. وحين زعلته بقول له بس أنا صريح، لا أنت قليل أدب، أنت وقح، أنت مش ما عندك أي عاطفة تجاه شخص. أو أقول له تعرف والله أنت هالقد وجهك حلو وأتوقع أن جسمك بيكون واو لو تروح الجيم. قلت نفس الشيء بس في طريقة واحدة أوكي إيجابي ومن طريقة واحدة كسرته. Evet, katılıyorum. Ya diğerinden zaten hani öyle bir düşünce de geçmiyor. Yani ama şeyde oluyor mesela, çok yakın. Biz böyle biraz böyle maalesef mesela Kaan'la bizim ailesel olarak ayrıldığımız yer oluyor. Biz çok gerilla usulü büyüdük. Biz birbirimize maalesef diyorum, iyi şeyler söylemek yerine hep kötü şeyleri söyleriz. Korkunç giyinmişsin mesela.
çok kötü oynamışsın ya da iğrenç yapmışsın. Kardeşim pastacı çok kötü olmuş gibi. Mesela bu Kaan'da böyle neden birbirinizle böyle konuşuyorsunuz vardı. Ee, Ve sonra bunu biz kendi aramızda böyle konuşuyoruz. Aslında bu benim sığındığım bir yerde ama artık orayı da düzeltmeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten kelimeler sihirli. Ya bir şeyi söylemenin bin bir türlü yolu var. Yine söyle ama onu biraz düşünerek söyleyebilirsin. Kendimi bu konuda eğitiyorum kesinlikle. صح الكلمات لها طاقة لها طاقة ولها فريكونسي معين ولازم يعني أنا أقدر أخليك الحين تحسين أحسن وأقدر أخليك تحسين أسوأ عندي هالقوة بس طبعاً. بأصواتي تطلع من فمي بس صوت ها؟ هو فقط صوت بس له طاقته تعرفين تبين تلعبين لعبة حلوة Oh my god. Nedir? انت هي فضولية عندك الكوكولوجي معاك العربي عطني هذا السؤال وايد حلو اشو اوكي هذا بينار اسمه كوكولوجي كيوب تيست سؤال من واحد ياباني بس احتاج خيالك اوكي جاهزة Hadi bakalım. Heyecanlandım. اوكي غمضي عينك اوكي تخيلي معي لو انت في صحراء والصحراء فاضية ما فيها ولا شيء ولا انت حتى انت مش في الصحراء يعني تشوفين الصحراء فاضية وتشوفين فجأة مكعب وصفي لي المكعب كيف شكله Küçük bu zeka şeyi vardır ya renkli. روبكس كيوب Hı. كم كبرة Küçük. küçük Yani çölde küçük yani çok صغير küçük, أوكي. şu kadar gibi اوكي düşün. هل هو على سطح التراب ولا في التراب ولا يطير Kumların üstünde. يعني يطفو ولا يعني Hayır, kumların üstünde duruyor. اوكي هي عرفت Hatta ben اوكي çölü bırak, çölün bu tarafında bir ağaçlık görüyorum. Böyle sanki bir Lama çardak şecer. varmış gibi. Çardağın bittiği yerde küp var. Kumun üstünde. انزين انت احذفي الشجر ما في شجر بس في صحراء وفي مكعب Özür dilerim, ne yapayım? سوي فوتوشوب سوي فوتوشوب اوكي Kulağımı böyle tutmayı seviyorum. اوكي Tamam, çıkardım. Okey. Çöldeyim ve o Enzen. küp küçük ve kumun üstünde duruyor. المكعب شفاف ولا صلب ما تقدرين تشوفين داخل صح Değil. اوكي اوكي بعد المكعب بينار تشوفين سلم وين السلم Çölün bittiği yerde sağda yukarı doğru çıkan bir yürüyen merdiven. والسلم بعيد عن المكعب ولا يلمس المكعب وينه Uzak. اوكي والسلم طوله كيف اطول عن المكعب ولا اقصر عن المكعب Küpten çok daha uzun. Küpten çok uzak. اوكي وبعد السلم بنار تشوفين حصان اوصفي لي الحصان At kahverengi. Sıradan bir at aslında. Bir özelliği yok. Tek başına dolaşıyor. Bir o yana gidiyor, bir bu yana gidiyor. Ve tek bir tane at görüyorum sadece. وين موجود الخيل من المكعب والسلم Merdivenden yukarı çıktığımda yani ben bir kat görüyorum, özür dilerim. Merdivenden yukarı çıktığımda görüyorum atı. Ama merdivenin yanlarında dolaşıyor. اوكي Çok merak ettim. اوكي فبعيد عن المكعب Uzakta. اوكي وليس في سرج ولا ما في سرج
Yok. ما في. اوكي، وبعد الحصان تشوفين ورود، وين الورود؟ Ata yakın bir yerde. Böyle çok çiçek. Hiç sevmem sarı çiçek ama sarı çiçek görüyorum. اوكي، وهي حية ومذابلة. Sağlıklı. اوكي، واخر شيء تشوفينه بينار، تشوفين عاصفة، وين العاصفة؟ Tabii çöl deyince kafamda hortum gibi böyle çöl fırtınası geliyor. وهي ستأثر على أي شيء من العناصر هاي؟ Hayır. اوكي، يلا افتحي عينك. Wow. اوكي يلا الحين بشرح لك. اوكي. Çok merak ettim. Yes. اوكي. فهذا سؤال مبني على السبكونشس، على العقل الباطني، فانت يا تجاوبين ما تعرفين شو تجاوبين، بس هذا بشرح لك اياه وبعدين قولي لي لو صح ولا لا. المكعب هو انت، الشعور بالذات او الايجو او الانا، اتس يو. المكعب الصغير ممكن ان تكون من النوع المتواضع الاكثر خجلا وانطوائيا، وتفضل ان تندمج اكثر من ما تظهر وتتميز، يعني تكون بارز في الدنيا. هذا المكعب الصغير. المكعب الذي يقف على الصحراء يدل على الاستقرار، منطقي ودقيق، وربما تعرف وتعرف ماذا تريد من الحياة وتجتهد للحصول عليه. اوكي. بعدين المكعب الصلب، تعرف من أنت، واثق من نفسك، وليس من السهل التلاعب بك. حلو. Ama benim küpüm çok renkliydi. Rengarenkti. هي بس صلب ما اقدر اشوف داخله، مش شفاف. İçini göremiyorum küpün, evet. Sadece عشان değiştirilebilir. اوكي. السلم هم العائلة والأصدقاء. الوقوف بعيد عن المكعب، يعني بعيد عنك انت، يعني انك ربما تحل معظم مشكلاتك دون مساعدة العائلة والأصدقاء. والسلم منفصل يشير لأنك شخص أكثر ثقة بالنفس واستقلاليته، independent يعني. أوكي. السلم أعلى عن المكعب، أنت تقدر أصدقائك وعائلتك وتهتم بها، يعني تقدرهم وايد وأنت تعتني فيهم. أوكي. السلم كان قديم ولا جديد؟ Çok yeni değildi. اوكي. القديم هي نتيجة مباشرة لعقلك الباطن بخصوص المعرفة الجيدة بأصدقائك أو معرفتك لهم من وقت طويل، وإذا كان جديد غالبا الصداقات التي في محيطك حاليا جديدة أو لا تعرفها جيدا، فأتوقع أنت أكثر على القديم يعني. أوكي. بعدين الحصان هو كان الشريك المثالي. اوكي. Bir oraya bir buraya gidiyor diyorum. فقلتي اوكي، قلتي ليس لديه سرج، يعني انت تشوفين شريكك ان لا يمكن السيطرة عليه ولا يمكن التنبؤ بافعاله. Ya da kontrol etmediğim mi? بالضبط، هذا هو. الحصان يتحرك على المكعب. عند المكعب ولا بعيد؟ كان بعيد عند السلم، ها؟ صح؟ Küpten uzaktı ama merdivene yakındı. فشوفي هني، لو نحاول انا وانت نحلل، زوجك قريب من اصدقائك وقريب من عائلتك، ومعناته انت تحسين بالاستقلاليه لوحدك،
مثل ما انت قلتي تحتاجين البيرسونال سبيس مالك، ما تحتاجين تكونين وايد لازقه فيه، فهذا بعد يمكن يدل على استقلاليتك من حتى زوجك، تحطينه في تقدير عالي وفي قريب من اصدقائك وقريب من عائلتك، بس لازم في مساحه. اوكي. Evet, olabilir. اذا الحصان بعيد مرات وايد ويكون واقف هناك يعني ثابت بعيد، يمكن ان يعني عدم الامان في العلاقه، بس انت قلتي كان يتحرك، فانا بعطيك يعني Hareket ediyordu. فهذا غير. اوكي. بعدين الورود هم الاطفال، وانت قلتي الورود طلعوا عند الخيل، فاظن انت تشوفين كيف كان هو ابو جيد وابو يعتني جدا في اولادك يعني، وقلتي حديقه مزدهره ونابضه Olabilir, evet. بالحياه تعكس صحه اطفالك وازدهارهم وانت علاقتك بهم. فاذا الورود صحيين معناته علاقتك زينه مع فكره. اوكي. Harika. اذا الورود مش لاصقين في المكعب، معناته عموما ان علاقه صحيه، not a codependent Hiç alakası bile relationship, yoktu. Hı hı. you know. والعاصفه هي المخاوف والضغوط التي تشعرين بها في الحياه. قلتي العاصفه هي تورنيدو، بس قلتي العاصفه ما تاثر على العناصر، معناته عندك القدره والايمان انك تقدرين تتخطين كل المصاعب اللي موجوده وتقدرين تحلين الامور. شكرا. Şükran. Güzelmiş. Benim de böyle Was it testlerim good var or ama not? hatırlamıyorum. Yani hemen hemen aynı biz de birbirimize yaparız arkadaşlarımızla falan. Çok benzer. Ya bazı şeyler uydu ama bazıları sanki. Ama tabii bilinçaltı bilemem. 50-50. Evet. جربي مع كان. You can search Tamam. it على جوجل and you can do it with كان. Tamam. Okay. Oh my Mix. God. Mix this one. تعال نشوف. We will choose one. Choose only one. Give me one. Okay. Okay. ما الذي يسبب، أنا بسألك السؤال بعدين أنت ترمين هذا أسلوب الجواب. أوكي. ما الذي يسبب لك التوتر في الحياة، الستريس؟ فري. أنا وأنت both everyone. Okay. Okay, so you first. What causes you stress? أعطيني. شو اللي يسوي لي ستريس في الحياة؟ Hayatta bana stres veren şey sıkışma hissi. İki şey arasında sıkışma hissi, işte atıyorum. Çocuğumla işim arasında sıkışırsam bu beni çok stresli yapar. اوكي. انا الشغل نمبر 1. Gerçekten. في ستريس وبريشر. اوكي. Okey. تخافين من شو؟ Hayatta genel olarak. Kendi kafamın içinde kaybolmaktan korkuyorum derim. Ama korkularımı çok dile getirmekten de hoşlanmıyorum galiba. Biraz acaba takık mıyım cümlelere bilmiyorum ama. Evet. هل شو كلام حد قال لك اياه، كلام جارح وما قدرتي تنسينه؟ Var ama hani en yumuşağını söyleyeyim kendimce. Ya, ablamı çok seviyorum. Fakat ablam bizim aramızda maalesef bizim kardeşler arasında da zorbalık olabiliyordu. Ve böyle 2 aşamalı sınav oluyor bizde. İlk aşamasına tam girecekken ben bilmediğim bir duyguyla tanıştım. Panik atak geçirdim. Aslında çok yüksek kaygıdan. Ve sınavda tekrar panik atak geldiği için böyle oturup ağlamaya başladım ve sınavım çok kötü geçti. Kötü puan aldım. Ve böyle
yine işte en azından hani bir sonraki sınavım iyi geçsin diye böyle deli gibi çalışıyorum falan. Ve ablam bana oturduğu yerden şey demişti. Niye çalışıyorsun ki? Zaten yine panik atak geçireceksin ve kazanamayacaksın dedi. أم شو أصعب شيء مريتي فيه في حياتك؟ Hatırladığımı söyleyebilirim yani şu an hatırladığım. Korona zamanı İsveç'te dayımlar yaşıyordu ve abim evlenecekler. Onlar gelmişlerdi. Sözde Türkiye'de korona yoktu ama onlardan teyzem hastaydı ve düğünde herkes korona oldu. Ve bizde ilk vaka işte 10 Mart'ta açıklanmıştı ve benim bütün ailem daha açıklanmadan böyle 11-12 kişi hastaneye kapatılmıştı. Ve doktor bize şeyi söylemişti. Bilmediğimiz bir şey bu. Annenizi kaybedebiliriz. Çünkü annem, halalarım, işte babaannem, amcam, yani herkes korona olmuştu. Bilmediğimiz bir şey olduğu için anneniz kaybedebiliriz cümlesi çok böyle çarpmıştı beni. Ve sonra zaten anneannemi kaybettik. Üstüne teyzemi kaybettik koronadan. O dönem şey değildi. Kimse için dünyanın hiçbir yerinde zaten hani korona kaybı olmayan için belki daha kolay geçti ama o dönem zorlanmıştım. Şimdi aklıma o geldi. Çok sıkışmıştım duygusal olarak. أنا أعرف أسوأ شعور عندك عشان أظن أنا وأنت عنا من نفس الشعور. الشعور بالإنجليزي is helpless. العجز. عشان الناس اللي مثلنا اللي يحبون كنترول أسوأ شعور يقدرون يحسونه Tabii. هو العجز، إنه ما تقدرين تسوين شيء، ما تقدرين تحلين الموضوع، ما في، أنت لا ما تقدرين. مثلا تكونين في المستشفى بس ما تقدرين تسوين شيء. تقولين اوكي Çok يعني kötüydü. يا رب بليز، يعني ما تقدرين تكلمين دكتور، ما تقدرين تكلمين، ما في فايدة، يقول لك اصبري. Ama ben konuştum ve orada bile bir şey yapmaya çalıştım. Çünkü annem çok inanır ilaçlara. Ben de inanmam. Ama plasebo etkisine çok inandığım için doktorla konuşup ne olur anneme ilaç verin. İlaç olduğunu söyleyin. Ve bunun onu iyileştireceğini söyleyin dedim. Ve anneme Nice. vitamin verdiler Nice. aslında. Ama o psikolojik olarak kendini hani iyileşeceğine inansın istediğim için hemşireyi arayıp bunu söylemiştim. Good idea. Good idea. Plasebo. صح. It works. Ya, It works for sure. kesinlikle. قوة العقل مش طبيعية. شو يعني لك فكرة؟ Fikret, Fiko. Canım oğlum. Benim için çok şey anlamına geliyor. Yani şu an hayatta en çok sevdiğim ama bazen yanında da en çok sıkıştığım insan. Meğer ben hiç sorumluluk almamışım. Yani sorumluluk aldığımı ya ki hani aileme de katkıda bulunan böyle herkese bir şekilde koşturmaya çalışan biriyim ama o bir sınır çerçevesinde oluyor ya kapıyı kapattığımda dediğim gibi kendi alanıma çekilebiliyorum. Ama çocuk öyle bir his değildi ve yani ilk kez Kaan'la ayrıştığım beni anlamıyorsun dediğim yer oydu. Anne öyle bir şey yaşıyor ki babanın bunu anlama ihtimali yok bence ilk zamanlar. صح. Yani bu yükseklik ya insana her şeyi yaptırabilir. Yani bilmiyorum. Tanımlayamıyorum aslında. Yani çok yüksek bir sevgi var ama şimdi tabii çalışmaya başladıkça ya da biraz böyle kendime dönmeye başladıkça onun dengeye oturduğunu hissedebiliyorum. Ama
yani sadece çocuğuyla ilgilenen, etrafında hiç desteği olmayan insanları anlamak bana çok ağır geldi. Niye bilmiyorum. Biz 5 çocuktuk. Hani annem bizi zaten hani hiçbir desteği olmadan büyüttü ama belki bu dönem çocuk büyütmek çok zor. Çok fazla şeyle karşılaşıyorsun. Yani çocuğuma ek gıdaya geçtiğinde onun hani en iyi şekilde beslenmesini sağlamaya çalışmak, onu düşünmek bile çok yorucu. بعد ما أنت تروحين إن شاء الله بعد طولة عمر كيف تحبين إن ولدك يتذكرك يعني كيف يتذكر ماما شو مهم Ha, gurur duysun isterdim. Bunu söylerken bile duygulandım çocuğum. Evet, benimle gurur duysun isterdim. Yani yaptığım yanlışlarla da ama gurur duysun isterdim. Evet, yani ya çocuğuma kendimce öğretmek istediğim şey o zaten. Yani hayat gerçekten zıttıyla var oluyor. Yani yaptığın yanlışı da seveceksin. Yani o yüzden çocuğumun benimle kesinlikle en büyük, en yoğun hissettiğim duygu gurur duyması. Ve onu çok sevdiğimi ve onun ne olursa olsun yanında olacağımı, bir gün olmasam bile bunu ona hissettireceğimi bilmesini isterdim. إذا فكرة استوى ولد كبير وريال يونج مان اوكي وانا وانتي رحنا خلاص يعني كملنا حياة ورحنا وحتى يمكن كان راح خلاص كل حد راح بس ولدك استوى ريال Tabii ki. ويعرف ان الحياة فيها صعب وفيها تحدي بس يعرف ان ماما بينار سوت مقابلة في 2026 وفيها اللقطة إذا هو حاس بالاكتئاب ولا هو حاس بالزعل ولا هو حاس بالوحدة ومشتاق لأمه عشان أمه مش موجودة Ay çok zor bir soru bu. بس يقدر يسوي سكيب لين هالدقيقة في المقابلة عشان يحتاج ماما شو تحسين مفروض ولدك يسمع؟ Onun büyüdüğünü düşünmek beni çok etkilediği için ne duymasını isterdim. Yani hayatta her şeyin olabileceğini bilmesini isterdim. Hayatta ben küçükken defterime şey yazmıştım. Martin Luther King'indi galiba. Koşamazsan yürü, yürüyemezsen sürün. Ama ne yaparsan yap ilerlemek zorundasın diye bir cümle yazmıştım. Yani hani hep göreyim onu diye. Hayat zaten zorluklardan ibaret. Yani her zaman hayatımızda iyi şeyler yaşamıyor olacağız. Hep başımıza bir sürü kötü, iyi şeyler gelecek. En önemli şey bence onları cesaretle ve nezaketle göğüsleyebilmek. Umarım hayatı boyunca yoluna takılacak her türlü çakıl taşını nezaketle temizleyip istediği yolculuğu yapar. السؤال الأخير بينار في كلمة Değişim. تشكر Ben teşekkür ederim. Thank you Oh my God.